Dostlar bekliyorum sizi. Geldiniz. Müjgan hoş geldin. Nuray merhaba. Rahin merhaba. Zeynep hoş geldin. Ayça sever. Yiğit Üzümoğlu olur diyor. Banu Kabaş merhaba. Teşekkür ederim canım sağ ol. Sen nasılsın? Sevinç Aydın merhaba. Çiğdem. Ya Onur yok maalesef. Onur'a ulaşamadım. Biliyorsunuz bugün Yunanistan'dan dönmesi lazım normalde. Ama ulaşamadım Onur Akay'a. Bu başlık nedir? Konuşacağız. Rahin merhaba. Onur Akay'a ulaşamadım arkadaşlar. Yunanistan'dan dönmedi herhalde Onur. Yani Onur Akay'a maalesef ulaşamadığım için onunla yayın yapamıyoruz. Teşekkür ederim Yalı Çapkını falan. Beğendim geldim diyor Betül Yüksel. Evet, peşin peşin beğen yapmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Selam Bilal Bey, iyi yayınlar diyor Nuray. Teşekkür ediyorum. Zeynep merhaba, hoş bulduk diyor. Emine Yıldız merhaba. Selçuk merhaba. Selçuk diyor ki Mert olmasın da Afra'nın değerini kim bilecekse o olsun diyor. Yeter ki diğer bilsinler diyor. Bipa welcome, Bipa welcome. Birgül Beykoz hayır olmaz beyler. Bir Afram daha iyisine layık. Sadun Akıl buradayız diyor. Martin başlığı sevmediğini söylüyor. Hamidova merhaba. Nuray, Emine Yıldız hepsini konuşacağız arkadaşlar. Bugün gündem biraz yoğun bende. Bu arada sevindirici haber, Torreira, Galatasaraylı futbolcu Torreira hatta son maçta Lazio maçında 2 gol birden attı. Galatasaray'ın 2 golünü birden attı. O Bücür var ya Bücür ama çok iş yapıyor. Çok başarılı bir futbolcu. Sevgilisi oyuncu Devrim Özkan'la bir kere daha barıştı. Bir kere daha. Onlar 2 kere ayrıldılar, koptular. Hatta Devrim Özkan Torreira ile onun memleketine Uruguay'a kadar gitti. Orada Torreira Devrim'i çok seviyor. Ailesiyle tanıştırdı. Annesiyle, babasıyla, ninesiyle. Yani bunların evlenmesi lazım. Devrim Özkan'la Torreira'nın evlenmesi lazım. İnşallah bu barışma mutlu sonla neticelenir. Şimdi tekrar barışlar ve burada Bodrum'da tatildelerdi daha düne kadar. Ancak şimdi Galatasaray Gaziantep maçı için kampa girdi futbol takımı. Torreira'da takıma katıldı. Bir dargın, bir barışık aşıklar barıştılar. Darısı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başına diyeceğim ama deme dersiniz. Bir kısmınız da deme dersiniz. Çünkü yani kolay kolay affetmesin istiyorsunuz Afra Saraçoğlu. Hemen affetmesin istiyorsunuz. Fakat ne olacak o ilişki onu da konuşacağız arkadaşlar. Sizler için nasıl hayat? Her şey yolundadır umarım. Hepiniz sağlıklısınızdır ve sevdikleriniz de iyidir. İyi dileklerle başlayalım yayınımıza. Sema Evren, Aras Bulut çok kaliteli aktör. Evet Sema, Aras Bulut bir de biraz yere bakan yürek yakan, biraz da saman altından su yürüten ama aktörlüğü 10 numara. Mizgin. Fakat son dizisi reytingler bayağı düşünce yayından kaldırıldı Aras Bulut'un biliyorsunuz. Başarılı aktör ama son dizisi yarım kaldı. Bugün birileri bir şey yazmıştı. Ne ekersen onu biçersin diyorlar Afra Saraçoğlu için. Ben bilmiyorum daha önce ne olduğunu. Elif. Elif ne olacak yani bunu yazanlar kıskananlar, antiler Afra Saraçoğlu'nun daha önceki ilişkilerine gönderme yapıyorlar. Sözüm ona. Ayça Sever. Aras çok yüksekten oynayan birisi. Nuray Yaylacı. Bu laf güzel Ayça Sever. Nuray Yaylacı dizide yakışır Afra ile Aras. Orzan Latifov. Selam abi nasılsın diyor. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bu arada
Altyazılarla ilgili şunu söyleyeyim. Bunun altyazısı geldiği zaman anlayacaklar yabancı takipçilerimiz, yabancı seyircilerimiz. Mesela dün altyazı için YouTube bir türlü müsaade etmedi. Dün gece altyazı giremedim. Yayından sonra dün akşam altyazı giremedim. Türkçe altyazı bile giremedim. Bırakın yabancı altyazıları. Bir türlü müsaade etmedi. Her defasında, her denediğimde YouTube videonun incelemesi devam ediyor. Videonun incelemesi sürüyor cevabıyla geri dönüyordu. Mecburen ben de artık gecenin belli bir saatinden sonra denemelerden yoruldum. Altyazı yazma denemelerinden, ekleme denemelerinden ve sabahleyin kalktığımda nihayet o arıza giderilmişti ve yabancı dilde, hatta bir seyircimiz de Macarca rica etti gece. Yorumları okuyorum tabii YouTube'daki bu videoların altına bıraktığınız yorumları okuyorum. Macarca rica etmişti. Macarca altyazı da ekledim. Evet, seyircilerimizin hangi dilde altyazı istekleri olursa o dilde altyazı ekleyebiliyoruz. Yeter ki bu şekilde ara sıra arızalar meydana gelmesin. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusu önüme geliyor kağıdı, ama onu biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Yakışıklılar var mı burada? Dünya Yakışıklılar Günü. Bu arada Mehmet Canıtatlı izliyor mu bizi? Değerli danışmanım Mehmet Canıtatlı, ünlü gazeteci. Benim sağ olsun çok eski arkadaşım Mehmet Canıtatlı. Birlikte aynı gazetede uzun yıllar çalıştık kendisiyle. Çok iyi bir televizyoncu ve çok iyi bir gazetecidir. Benim gönüllü danışmanlığımı yapıyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Gün içinde bana pek çok yararlı mesajlar yolluyor ve Emin Günenç adlı oyuncu çok yakışıklı. Afra ile yakışırlar. Emin Günenç. Belkıs Atakay. Yani şey istiyorlar Belkıs. Duyulmuş isim olması lazım. Yani biraz öyle isteniyor. Anlatabiliyor muyum? Emin Güneş mutlaka iyi oyuncudur ama celebrity olması tercih ediliyor dizilerde, başrollerde. Bakalım nasıl olacak? Peki, konuşacağız. Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. İrem Derici, komik kadın, İrem Derici ünlü şarkıcı, kendisine Instagram hesabına Photoshop'la sakal bıyık yaptı. Bir fotoğrafını paylaştı. Dünya Yakışıklılar Günü kutlu olsun. Nasıl buldunuz beni dedi. Komik kadın, eğlenceli kadın, kendine has mizahı var. Allah herkesin kalbine güzellik versin diyorum. Yakışıklı isteyen yakışıklı bulsun. Güzel isteyen güzel bulsun. Ama önemli olan ne? Soruyorum. Önemli olan ne? Cevabınızı bekliyorum. Güzellik, yakışıklılık, bunlar tabii ki olsun ama önemli olan ne? Bir tane oyuncu var. Elif diyor ki hepiniz tanıyorsunuz. İsim vermeyeceğim. Aynı partnerle kaç kere oldu? 3 kere mi 4 kere mi partner oldular? Evet, Hande Erçel'le Barış'ı söylüyorsun. Yani başkalarına niye şans verilmiyor diyorsun ötekilerine. Haklısın. Tuğba Okay. Mert'le Afra'dan haber ver. Ayça Sever. Afra'ya Selahattin Paşalı, Burak Deniz, Ekin Koç, Denizcan, Cem Yiğit, Çağatay, herkese süper rol çıkarır. Tabii canım, çok iyi oyuncu kız. Herkese rol çıkarır. Çok iyi oynar yani, herkese yakışır. Karakter, güven, sadakat diyor Nilay Yaylacı. Bir erkekte ya da bir kadında güzellik ve yakışıklılığın dışında en önemlisi ne? Ne aranır dedim. Güzel, Nuray Yaylacı karakter, güven, sadakat dedi. Mehmet Canıtatlı, buradaysan bir ses ver. Emine Yıldız, Afra dizide oynamayacak, ne dizisi? Afra dinlenecek diyor. Dizi diyen kim? Dizide oynayacak diyen kim? Başlıkta dizi geçiyor mu? Geçmiyor. Selçuk Kamiloğlu, aşklarını yürütemedi. Mert her seferinde aldattı Afra'yı. Bir de ne evliliği diyor Selçuk Kamiloğlu. Aman Allah'ım.
Aman Allah'ım Selçuk. Bu çocukları biz nasıl barıştıracağız ya? Hep böyle onların yüzüne vurursan, yani Mert'in yüzüne hep böyle vurursan ne olacak yani? Ne yapacağız bu işin sonunda? Bilal Bey diyor, Selin Tosun. Buyurun canım, buyurun, benim. Bilal benim, buyurun. Emine Yıldız, dizi geçmiyor. Arası ne alaka o zaman? Nasıl bir başlık budur dedi. Emine kızdı. Peki. Özcan Deniz ile Ercan Deniz, abisiyle kardeşi Özcan Deniz arasındaki kavgayı biliyorsunuz. Kaç tane dava var birbirlerine para ile ilgili. Ercan Deniz iddialara göre Özcan Deniz'in servetini zaman içinde yavaş yavaş kendi üzerine geçirdi. Çeşitli şekillerde kardeşini kandırdı dolandırdı iddiasıyla Özcan Deniz ağabeyine dava açmıştı. Şimdi en son gelişme. İkisi de hakime başvuruyorlar, mahkemeye, ve ikisi de aynı istekte bulunuyorlar. Bana yaklaşmasın, beni arayamasın, benimle iletişim kuramasın, koruma kararı istiyorum. Çok tehlikeli, bana ulaşmasını lütfen engelleyin diye. İkisi de mahkemeden böyle talepte bulunuyorlar ve mahkeme ayrı ayrı ikisine de koruma kararı çıkartıyor. Birbirlerine ulaşmaları, birbirlerine görünmeleri, konuşmaları, mesaj göndermeleri, birbirleri hakkında medyaya, televizyona konuşmaları yasaklandı. Olacak şey mi? Görüyorsunuz değil mi? Kardeşler ne hale geliyor? Maalesef bu konuda Bilal Özcan, sen kimi haklı buluyorsun derseniz, ben elbette ki Özcan Deniz'i haklı buluyorum. Özcan Deniz bu konuda, ben bu işleri, geçmişini çok iyi biliyorum arkadaşlar. Özcan Deniz, Ercan Deniz konusunun geçmişini çok iyi biliyorum. Özcan Deniz'in ne yazık ki güven duymasının karşılığında gelinen noktada uğradığı büyük bir haksızlık söz konusu ve şimdi de malını, mülkünü, her şeyini bir yerde kaybetmek üzere. Allah inşallah sonunu iyi etsin Özcan Deniz'in. Evet. Hadise ağlıyor. Hadise'nin ağlarken videosunu gördünüz mü ya? O konuda bir de yazı yazdım ben Bilal Özcan bilalozcan.com web sitemde yazı yazdım. Hadise'nin ağlamasıyla ilgili. Yani çok yoruluyormuş da Hadise. Ben yorgunum, robot değilim. Yani insanlar bence bizi bazen robot zannediyorlar diye hüngür hüngür ağlıyor Hadise. Yani kendi işinin patronusun Hadise. Yani ister çalışırsın, ister dinlenirsin, ister Hawaii adalarına tatile gidersin. Kimsenin sana karıştığı, iş verdiği, iş emrettiği, buyurduğu yok. Bu nasıl robotluk anlamadım ben yani. Bu işte başka bir iş var tabii. Yazımı okuyun lütfen. bilalozcan.com sitesindeki yazımı okuyun. Bu işte başka bir iş var. Ağlama sebebi asla bu olamaz. Asla bu olamaz. O yazı ilginç bir yazı. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Elif, hadiseyle ilgili tövbe estağfurullah yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten yani sağlıklı değil galiba diyor Elif. Elif, dilediğin gibi yorum yapabilirsin. Hakaret etmeden. Dilediğin gibi insanları aşağılamadan, hakaret etmeden. Sen zaten öyle bir insan değilsin. Dilediğin gibi, içinden geldiği gibi seviyeni bozmadan yapabilirsin yorum. Onun için yapmak istemiyorum deme. Yap. Recep Ediz, Afra Saraçoğlu ters köşe yapması lazım diyor. Peki. Eylül'de aksiyon dizisiyle gelmeli. Hudutsuz Sevda, Denizcan Aktaş partner alınıyor. Yani Hudutsuz Sevda'da başrol teklif edildi Afra Saraçoğlu'na. Yapımcıyla görüştüler bundan 2 ay evvel. Afra Saraçoğlu ne istediğini bildirdi onlara. Herhalde bir anlaşma sağlanamadı ki o dizi Afra için şu anda hiç konuşulmuyor. Elif, evet, şimdi daha açık konuşuyor. Elif daha açık yorum yapıyor. Elif'i dinleyelim. Ne olur yanlış anlamayın. Hadise gençlere iyi bir örnek değildir.
Gençler çok dinliyor, çok taklit ediyor. Hadise iyi bir örnek değil, özellikle genç kızlara. Elif'in yorumu çok çarpıcı arkadaşlar. Bu arada beğen sayısı niye bu kadar az? Beğen sayısıyla ilgili lütfen arkadaşlar, beğenmeyenler, acaba memnun değil misiniz yayından? Mehmet Can Tatlı, sevgili arkadaşım, sevgili danışmanım, keşke burada olsan. Akilson, Bilal abi, Torreira'nın dedikodusu doğru mu? Torreira'nın dedikodusu dediğin Devrim Özkan'la sevgilisiyle barıştı. Buralarda, Bodrum'da bayağı güzel bir şekilde 3-4 gün tatil yaptılar Torreira ile Devrim Özkan. Şimdi Galatasaray takımına katıldı. Antrenmanlara çıkıyor. Maçımız var artık, başlıyor lig. Nizami Şahmarov'a söyleyin, onlar çoktan ayrılıyor. Lavinia Bilal ve Afra'nın yeni bir sevgilisi olduğu söyleniyor diyor. Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız değerli dostlar. Hepsini konuşacağız. Bu arada Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ve Sayın Bakan, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun 44 aydır ilk defa düşüşe geçtiğini, inişe geçtiğini söyledi. Sevgili bakanımız, değerli bakanımız, çarşı pazar öyle söylemiyor. Rakamlar sizi yanıltmasın. Rakamlar evet, matematik, istatistik, bunlar bilim ama çarşı pazar bizim gözlerimizle gördüklerimiz, kulaklarımızla duyduklarımız, alırken ödediğimiz paralar asıl gerçek. Asıl gerçek. Ne yazık ki çarşı pazarda pahalılık durmuyor ve geçen seneye göre bu sene enflasyon rakamları TÜİK'e göre %33 civarında dense de ben %60, %70 gıdada enflasyon olduğunu, pahalılık olduğunu, hayat pahalılığı olduğunu, gıdada %70, bazı ürünlerde daha da fazla. Bunu gözlemliyoruz zaten. Yaşayan, nefes alan, çok şükür, oh mis, nefes alan. İyi ki nefese, havaya vergi koymuyorsunuz. Nefes bedava. İyi ki oksijen, Allah'ın verdiği oksijen bedava. Allah'ın verdiği suya da para ödüyoruz gerçi de. Allah'ın verdiği doğalgaza da para ödüyoruz da iyi ki buna, oh mis, oh iyi ki buna vergi koymuyorsunuz. Korkarım buna da vergi gelebilir yakında. Enflasyon düşüyor olsa bu ÖTV'ler bu kadar yükselir mi? Daha yeni arabaların vergilerini yine artırdınız, yine yükselttiniz. Enflasyon düşüyor olsa emlak vergisine bu 5 misli, 10 misli artış yapılması düşünülür mü? Yani hayat pahalılığı ne yazık ki bu canavar, enflasyon canavarı ne yazık ki durdurulamıyor. İnşallah başarısınız sonuçta ama şu anda görünen enflasyonun ne yazık ki vatandaşın ölçümlerine göre, vatandaşın cüzdanına göre, vatandaşın aldığı maaşın karşılığındaki yapabildiği harcamaya göre enflasyon, hayat pahalılığı yani ne yazık ki düşük değil arkadaşlar. Jennifer Lopez İstanbul'da, dünyaca ünlü şarkıcı, bizi çok seven, daha doğrusu paramızı çok seven Jennifer Lopez Antalya'dan sonra İstanbul konseri için burada İstanbul'da bugün de alışveriş yaptı. Onu AVM'lere götürdüler. Bugün de mağazaları gezdi. Yarın Yenikapı'da Jennifer Lopez konser verecek. Yetkililerden ricam, lütfen Jennifer Lopez organizasyonu çok güzel, çok seviyeli, çok ölçülü olsun. Lütfen bu Justin Timberlake faciasını yaşamayalım. Justin Timberlake konserindeki felaket Jennifer Lopez konserinde öyle bir rezalet tekrarlanmasın, yaşanmasın. Gerçi organizasyon şirketleri falan çok başka ama ben baştan uyarayım da, yani tedbirlerinizi umarım çok iyi almışsınızdır erkenden. 1500 tane görevli olacağı söyleniyor konser sahasında. O kadar da abartmayın canım. 1500 görevliyle ne yapıyorsunuz?
Yani insanlar yerlerine otursunlar, insanlar kapılardan rahat girsinler, insanlar otoparklara fahiş fiyatlar ödemesinler. Bu Justin Timberlake konserinde otopark parası araç başına 1000 lira alınmış. 1000 lira. 1000 lira alınmış insanlardan. Yani konsere gelen insanlardan 1000'er lira otopark parası alınmış. Bu art niyettir. Başka bir şey değildir yani. Buldum bir fırsatını. Milleti yolabildiğim kadar yolayım. Umarım Jennifer Lopez konserinde her şey dört dörtlük olur. Ve sanatçı da yaptığı işten çok memnun olur. Dünyanın parasını ödeyerek konsere bilet alıp da oraya giden vatandaşlar da eğlenirler. Verdikleri paranın karşılığını hem müzik olarak, konser görsel olarak da alabilirler. Peki arkadaşlar, ben Jennifer Lopez'i hem Miami'de izledim, hem New York'ta izledim, hem de İstanbul'da izledim yıllar önce. Dolayısıyla doydum ben. Gideyim, izleyeyim diye bir arzum, isteğim yok ama çok sevilen, çok beğenilen, takdir edilen, benim de beğendiğim bir sanatçıdır. Evet, bunu da söyledikten sonra arkadaşlar, Jennifer Lopez konserinde tıpkı Antalya konserinden sonra olduğu gibi 50 kişi, seçilmiş 50 kişi Jennifer Lopez'e birer milyon lira ödeyen, daha önceden organizasyona Jennifer Lopez'le selfie çektirmek için birer milyon lira ödeyen talihliler, ünlem koyalım bundan sonra, Jennifer Lopez'le kuliste yan yana gelecekler, selfie fotoğrafı çektirecekler. 50 kişiyle, sadece 50 kişiyle tanışacak diye bir dipnot var. Jennifer Lopez haber bültenlerinde sadece 50 kişiyle tanışacak. Birer milyon lira. Enayiliğinize doymayın, birer milyon lira veren, selfie çektirmek için Jennifer Lopez'de kişiler. Fakir fukara istese vermezsiniz. Yandım, ölüyorum, bana yardım edin lütfen, sokakta kaldım dese insanlar, bin bir dereden su getirirsiniz, yardım etmezsiniz. Ama elin Amerikalı şarkıcısıyla yan yana durup bir saniye fotoğraf çektirmek için 1 milyon liraya bayılırsınız. Bravo size ya. Bravo size. Evet. Elanur Mert Afra'yı seviyor diyor. Elif, şaka yapmıyorum. Adam başı 1 milyon lira. Evet. 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 Bilal abi, o paraları verebilenler kolay para kazananlardır diyor Esin. Katılıyorum. Meryem, selam Bilal Bey. Mert Ramazan ve Afram hakkında konuşun lütfen. Konuşuruz. Naska Mustafa, Bilal abi, Afram. Devran. Elif, başın ağrımasın abi diyor. Nale İmanlı, o parayla neler yapmazdım diyor. Evet. Doğru söylüyorsun arkadaşlar, doğru söylüyor. Beğen sayısı maalesef 100'e bile ulaşmış değil arkadaşlar. Beğen sayısı niye böyle? 100'e bile ulaşmış değil. Özel üyelerden kimse var mı? Özel üye olanlardan kimse var mı? Dilerseniz sizler de özel üye olabiliyorsunuz. Katıl butonuna basarak, YouTube sayfamdaki katıl butonuna basarak ve yönlendirmeleri takip ederek özel üye olabiliyorsunuz. Özel üyelere renkli rozet isimlerinin başına yorum yaparken renkli ve canlı sohbetlerde renkli rozet konuluyor. Bağlılık rozetleri isimlerinin yanına. Sosyal medyada onlarla bağlantı kuruyorum, takipleşiyorum. Örneğin Instagram'da, örneğin Twitter'da, örneğin işte TikTok'ta. Yorumlarda yanıt önceliği oluyor özel üyelerin. Onlarla özel canlı sohbetler yapacağım haftada 2 kere her özel üyeyle. Yayınlarda onlardan bahsedeceğim. Adlarını, yorumlarını ve sorularını öncelikle
okuyacağım özel üye olan arkadaşların. Bu arada süper etiket ve süper chat de alabiliyorsunuz arkadaşlar dilerseniz ayrıcalıklı üye olmak için. Ben de Onur Akay bekliyordum Meryem bugün. Ancak Onur Akay Yunanistan'dan dönmedi ki telefonumu açmadı. Ulaşamadım Onur Akay'a. Pazartesi öğlen Akçay'da olacağını söylemişti. Sağlıklı olsun da inşallah yaparız. Canlı yayın yaparız sevgili Onur Akay'la diyorum ve Mert evlilik teklifiyle gelsin, barışır Afra Saraçoğlu diye dün konuştuk ve gece bana bazı mesajlar, bazı yorumlar geldi. Bilal Bey evlilik teklifiyle gelmesi yeterli değil diye. Ben de sormak istiyorum. Yarın yayınıma gel dedim bunu yazan arkadaşa. Ne istiyorsun kardeşim? Yani evlilik teklifiyle gelince Mert Ramazan Demir özür dileyip de evlilik teklifiyle gelince af dileyip de neden yeterli değil? Lütfen buradaysan yorumlarda bunu izah et. Neden yeterli değil? Yaptığı hatanın farkına varıp da geriye gelirse ve evlilik teklifiyle gelirse bu neden yeterli olmaz? Bunu merak ediyorum. Bu konuda sizler de fikrinizi söyleyebilirsiniz. Bilal Bey, Mert'in attığı story'yi gördünüz mü? Çok zayıflamış ve yıpranmış duruyor. Afra Lizbon gülerek paylaşıyor. Pişman, biz bunu çok iyi anlıyoruz. Oku abi, Çiğdem, Aslan Argun. Yani Mert'i evet köpeklerini paylaşmıştı. Gördüm Lizbon ve diğeri. Mert'in yüzüne baktığımda yani zayıflaması şeyden bence yeni diziye başlıyor ya, onun için her sezon öncesi de aynı şeyi yapıyordu, hatırlayın. Yalı Çapkını'nda da kendisini kampa çekiyordu, kilo veriyordu. Hatta bir keresinde Bodrum'daki bir şeye de katılmıştı. Detoks kampına da katılmıştı zayıflamak için. Esin diyor ki arkadaşlar onlar evlenmezler, Afra da Mert de daha çok gençler diyor. Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı huzur dolu fotoğrafı çok beğendim. Büyük bir ihtimalle Çanakkale'de çekildi o, değil mi? Afra Saraçoğlu'nun dizi setinin şu ara Çanakkale'de olması lazım. İstanbul'da başladı ve Çanakkale'de devam ediyor diye biliyorum. Orada da tatil gününde demek ki denize girdi. Çanakkale onun memleketi, Akçay'a da Edremit'e de çok yakın Afra Saraçoğlu'nun. Dolayısıyla annesini de görme imkanı buluyordur Çanakkale çekimleri sırasında. Furkan Andıç'la beraber oynuyor. Disney Plus Türkiye'de bittikten sonra sonbaharda yayınlanması düşünülüyor. Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Pera dizisinin. Enteresan bir dizi. Bir influencer'ın, bir fenomenin hayatı, bir fenomenin hayatıyla ilgili çok ilginç. Ben de şu aralar bir kitap okuyorum arkadaşlar. Yakında paylaşacağım. Bir reklam olarak geldi bana o kitap. Tanıtımını yapmam istendi. Okuyorum kitabı. Yarın değil öbür gün bitiririm, okumayı tamamlarım. Yarısına geldim. Çok enteresan bir hikaye. Çok çarpıcı bir hikaye. Bir fenomenin hikayesi. Tesadüf Afra Saraçoğlu da bir fenomeni oynayacak. Bilmediğimiz ne hayatlar var. İnşallah çarpıcı bir senaryodur, çarpıcı bir hikayedir ve iyi senaryolaştırılmıştır. Afra Saraçoğlu'na ve Furkan Andıç'a yakışan bir dizi, yakışan bir yapım olarak ekranlara gelir diye söylüyorum. Çünkü Yalı Çapkını'ndan sonra Afra Saraçoğlu'nun oynayacağı dizi çok önemli. Nasıl bir yapımda oynayacak? Onun başarılı olmasını isteyen milyonlar kadar başarılı olamamasını isteyen, çekemeyenler de çok fazla var. Go Türkiye bir şey değildi yani o anlamda. Onun için çocuk oyuncağı Afra Saraçoğlu için bir tanıtım filmiydi. Bir tanıtım dizi peş peşe çekilen tanıtım dizisiydi. Dolayısıyla asıl şimdi bu şu anda oynamakta olduğu Pera dizisindeki performansı Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili çok
önemli bir not verecektir. Kızın moralinin bozuk olduğu bir zamana denk gelmesi, dizi çalışmaları sizi endişelendirmesin. Afra Saraçoğlu çok iyi bir profesyonel. Kamera action dediği zaman Afra Saraçoğlu o kişiliğe bürünür, oynayacağı karaktere bürünür ve kendisinden bekleneni en iyi şekilde yapar. Bugüne kadar bize bunu gösterdi arkadaşlar. Aynı şeyi Mert Ramazan Demir için de söyleyebiliriz. O da çok iyi bir oyuncu. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Ve Afra Saraçoğlu'nun bundan sonraki partnerinin Aras Bulut İynemli olması için yoğun bir istek var. Afra Saraçoğlu Aras Bulut İynemli ile oynasın diye. Demin bir arkadaşınız yazdı. Afra Saraçoğlu kimle olsa, hangi iyi oyuncuyla olsa yakışır ve işi üstesinden gelir. O işte Afra başı çeker. Diğer oyuncu ne kadar isim sahibi olursa olsun, erkek partner için söylüyorum, o işte Afra Saraçoğlu öne çıkar. Hem yetenekli, hem iyi oyuncu, hem de çok güzel bir kadın ve çok samimi, çok içten olduğu gibi davranan birisi olduğundan dolayı Afra Saraçoğlu'nun partnerinin işi çok zor. Çok zor. Bakın kimleri hatırladım biliyor musunuz? Bu söylediklerim bana Demet Özdemir ile Can Yaman'ı hatırlattı. Neydi onların oynadığı dizinin adı? O dizide Can Yaman'ı oynatan, Can Yaman'ın öne çıkaran, Can Yaman'ın isim sahibi olmasını sağlayan, Can Yaman'ın iyi oyuncu gibi anlaşılmasını sağlayan Demet Özdemir'in oyunculuğuydu arkadaşlar. Bu söylediklerimi unutmayın. Can Yaman iyi bir oyuncu değil. Can Yaman başarılı bir oyuncu değil. Can Yaman'ın oyunculuğu zayıf. O dizide Demet Özdemir onu öyle bir yükseltti ki ona verdiği oyunla, oyuncular al-ver yaparlar biliyorsunuz. Diyaloglarda, bakışlarda, aynı sahne içinde oynarken birbirlerine olan vücut dillerinde ve Demet Özdemir öyle bir oyun ortaya koydu ki partnerini de yüceltti, öne çıkardı. Herkes zannetti ki Can Yaman çok iyi oyuncu. Hayır, onu çok iyi oynatan Demet Özdemir'di. Hani nerede Can Yaman? Nerede Can Yaman? Böyle olacağını, Can Yaman'ın içinin kof olduğunu, boş olduğunu yıllar önce, 5 sene evvel söylediğimde beni linçlediler. Onun hayranları, özellikle İtalyanlar. Ama söylediğime geldiler. Şimdi yazıyorlar bana İtalyanlar. Gazeteci Türko Bilal Özcan haklıymış diye. Haklı olmak istemezdim. Öyle bir niyetim, öyle bir şeyim yok. Kimsenin kötülüğünü istemem ama doğruya da doğru derim her zaman. Yanlışa da yanlış derim. Aras Bulut'la ismi geçiyor ya, Aras Bulut'un Çarpıntı dizisinde adı geçiyordu. Çarpıntı dizisinde başrol oynayacak deniyordu Aras Bulut İynemli için. Ama o başrol Kerem Bürsin'e gitti. Kerem Bürsin'e verildi. Kerem Bürsin Lizge Cömert'le oynayacak. Sibel Taşçıoğlu da orada. Şerif Sezer de orada. Çok güzel kadro. Kalbindeki sorun nedeniyle yapay kalp cihazıyla yaşayan Aslı'nın etrafında şekillenen bir dizi. Lizge Cömert son zamanlarda yıldızı yükselen bir kadın oyuncu. Kalbindeki sorun nedeniyle yapay kalp cihazı taşıyan birini oynayacakmış. Ve Aslı'nın hayatına giren Aras karakteri Kerem Bürsin. Kerem Bürsin karakterinin adı Aras. Sevgili olacakmış. Yapay kalp cihazıyla yaşayan bir kızla sevgili olacak başrol. Kerem Bürsin. İlginç. Kore dizisidir. %100 Kore'den. Senaryo, hikaye Kore'den gelmiştir. Afra Saraçoğlu'nun Pera dizisini çok merak ediyorum diyor. Drak Puk. Drak Puk. Humay ne diyor? Gitti Humay, yukarı gittin. Elanur, Emine Yıldız, hak görüyorum sana diyor. Elif, ne olur yanlış anlamayın. Genellikle bizim Türk oyuncular yapıyor. Yurt dışına gidince, mikrofonu uzatınca yaşadığı ülkeyi öyle karalıyorlar ki içim cız ediyor. Elif, yanlış anlamıyorum. Selin Tosun, Afra'ya Mert'in yorumu ne? Beğen sayısı ne kadar az? Niye yeni katılan arkadaşlar beğenmiyorlar? Beğenmiyor musunuz yayını?
Ama yani motive olmak için yeni gelen arkadaşlar lütfen beğenirlerse memnun olurum ve abone olmadan seyreden dostlar, abone olursanız da sevinirim. Eğer yayınlarımı her gün izliyorsanız lütfen abone olarak izleyin. Yeni geldiğinizde ilk defa izliyorsanız da eğer beğendiyseniz güncel haber yorumlarımdan, magazin haber yorumlarımdan keyif alıyorsanız lütfen abone olun ki her yayının başlarında size bildirim gelsin ve buluşalım burada ekranda. Can Yaman asla oyuncu değil. Zaten çok donuk robot gibi duruyor. Esin'in yorumuna katılıyorum. Humay Ahmedova. Kerem Bürsin olmadı çarpıntı için. Diğer oyuncular iyi. Yani Kerem Bürsin'in oyunculuğu iyi, fena değil ama o çocukta bir sorun var ya. Ayşegül Kudursuz yerde başroldeki erkeği çok beğeniyorum. Peki. Elif'ten ne güzel kalpler, çiçekler ve ay yıldız geldi. Hepsi Bilal Bey'in seyircisine, takipçilerle diyor. Hepsi size. Orzan Latifov, abi belki de bu yazdığım yanlış ama Afra'ya gelmiş geçmiş yakışan en iyi partner Mert Ramo. Mert Ramo'ya da Afra net. HFS Burak Tozkaparan'ı beğeniyorum. Çiğdem Aslan Argun. Dostlar, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki sizlerle yayın yapıyorum. Peki, beğen sayısı biraz kıpırdadı sanki. Ayşe Gök ne dedin? Ayşe Gök, ne söyledin? Beğen sayısı sanki biraz kıpırdadı arkadaşlar. Ama hala mevcut izleyicinin oranında asla değil. Hocam sizce Muğla'da, Bodrum'da üniversite okunur mu? Bodrum'da üniversite bir tek Güzel Sanatlar var. Muğla Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi var. Bodrum'da üniversite yok başka. Muğla'da ya okunur, niye okumasın? Yani ne okuyacaksın Muğla'da? Hangi bölüm? Merhaba Bilal Bey, nasılsınız? Selamlar Antalya'dan. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Bekircan Çetinkaya. Mert'ten Afra'ya şiir arkadaşlar. Mert'ten Afra'ya şiir. Bakalım bu şiir okuduktan sonra beğen sayısı artacak mı? Biliyorum çok incittim seni. Sadece sustun. Konuş lütfen, bir şeyler anlat. O güzel gözlerinden, sevgi dolu bakışlarından af diliyorum. Bazen sevince de kırar insan. Anlayamaz önce ne çok şey kaybettiğini. İnan bana güzel gözlüm, kalbim seni mırıldanıyor her an. Dön desem bilmem gelir misin bana? Çok pişmanım, çok üzgünüm. Beni yine eskisi gibi sever misin? Sever mi sizce? Döner mi sizce? Meryem Demirbaş, Afra yoluna bak Mert lütfen uzak dur Afra'dan diyor. Meryem, yahu şiirin bitmesini bekleseydim be. Çiğdem Aslan Argun, abi lütfen okur musun? Onların üzerinden nazar var. Lütfen altındaki hiç kimse onları çekemiyor. Bir de negatif olması çok normal değil mi? Yoksa birbirlerini çok seviyorlar. Humay diyor ki hem de çok güven gittiyse çok zor. Dönmez Bilal abi diyor. Dönmez Bilal abi diyor. Sanki Mert Afra'ya yazmış gibi değil mi? Sevinç Aydın, ben yazdım. Mert'i ve Afra'yı düşünerek yazdım. Mert'in ağzından Afra'ya sanki öyleymiş gibi yazdım.
Mert de az değil bence, özür dilemez diyor. Banu Kabaş nazar boncukları koydu, kalpler koydu. Emine Yıldız dönecek, barışacaklar, görürsünüz diyor. Niye Mert hala bir açıklama yapmıyor diye soruyor Sadun Akkay. Balkız Atakay Miray Kaya var diyor. Bravo Balkız. Bravo Balkız. Emine Yıldız, Afram barışacaklar, görürsünüz. Şu bakımdan bravo. Yani menajer aralarında hiçbir ilişki olmasa bile müsaade etmez. Yani menajerin sözünden çıkmaz oyuncu. Çıkmaması lazım. Yani Miray ile Afra için söylemiyorum. Yani menajer eğer varsa, menajer zaten müdür demek yani. Bir yerde onu yöneten kişi. Her anlamda, sadece iş bağlayan değil, onun sözlerine, fikirlerine uyacaksın. Sözünden dışarı çıkmayacaksın. Bilal hocam, selamlar hocam. Merhaba Akil, merhaba Akil. Robert Kolej'de nasıl bir eğitim var? Ücretler neden bu kadar yüksek? Bu konuda görüşünüz nedir? Çocuklarımızın yurt dışında okusak daha rahat olmaz mı? Görüşünüzü bekliyorum. Merhaba Akil. Peki, yani Robert Kolej Türkiye'nin çok eski, köklü bir kurumu ve oradan mezun olanlar eskiden Boğaziçi Üniversitesi'ne sınavsız giriyorlardı. Şimdi nasıl bilmiyorum. Çok iyi yabancı dilde her türlü eğitim, fizik, kimya, matematik de yabancı dilde ve çok disiplinli, çok tertemiz, pırıl pırıl, iyi aile çocukları, bursla gelen, imkanı olmayan ailelerden çocuklar da var elbet, %100 bursla gelen, ama hepsi çok zeki çocuklar. Zaten zeki olmayan çocukları Robert Kolej'e almazlar. Yani orayı hak ettiğini düşünen çocukları alırlar. Puanları yüksektir elbette. Yani sınav yapıyorlardır mutlaka. Bir değerlendirme tutuyorlardır. O yüzden fiyatlar yüksek. Ama değişmediyse, ki değiştiğini zannetmiyorum, Robert Kolej'deki eğitim çok çok iyiydi eskiden. Ve oradan mezun olan çocuklar, işte dediğim gibi Boğaziçi ya da o ayarda üniversitelere gidiyorlardı ya da yurt dışına gidip yurt dışında üniversite okuyup master yapıyorlardı. Yurt dışında eğitim, evet, Robert Kolej yüksek fiyat. Yurt dışında eğer imkanınız varsa ve yurt dışında çocuğunuzla ilgilenebilecekseniz, çocuğunuz da psikolojik olarak buna müsaitse olur, niye olmasın? Yani orada çok daha çabuk olgunlaşır yurt dışında tek başına orada eğitim alarak. Hem çalışır tatil günlerinde, harçlığını çıkarır, hem eğitimini alır. Ancak iyi okul seçmek lazım tabii. İyi okul, orada da arkadaş çevresi önemli. Zor ya, çocuk okutmak zor. Burada da olsa zor, yurt dışında da olsa zor. Niye kimse Miray Daner'e bir soru sormuyor? Kız ortada yok. Devran Yakut, insanlar çok bekliyor ama Aras'la Afra partner olmayacak diyor Devran Yakut. Merhaba Akil eşim, akıl son oğlum, selam Bilal abi. Akil eşim, akıl son oğlum. Belki Atakay, Miray Daner'in sevgisi varmış. Miray Daner'in sevgisi var. Miray Daner'in sevgisi var. Miray Daner gazetecilerin önüne çıkmazsa, muhabirlerin karşısına çıkmazsa soru sormazlar elbet. Nerede görüp soru soracaklar? Yani randevu da vermezse. Minebal, Bilal abi, Mert Afra'nın nikahlı, imam nikahlıydı. Minebal Allah katında evlilerdi de onu nasıl, ne yaptılar bilmiyorum. Boş ol, boş ol, boş ol dedi mi yüzüne karşı? Yani boşandı mı yoksa evlilikleri devam ediyor mu onu bilmiyorum. Bütün o konuları öğreniriz ama merak ettiğim başka şeyler de var benim o konuda. Bakalım, inşallah bir fırsatını bulduğumuz zaman bütün soruların cevabını alacağız. Peki arkadaşlar, beğen sayısı çok az olmakla birlikte sizlerle tekrar görüştüğüm için çok mutlu oldum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. İyi ki yayınlarımı izliyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Sağ olun.
Lütfen abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmalarını rica ediyorum. Altyazılardan beni takip eden yabancı seyirciler, yabancı izleyiciler, yayınlarımdan memnunsanız lütfen sizler de beğen yapın ve sizler de dostlarınıza tavsiye edin kanalımı. Yeni diziler, Türk dizileri başlayacak. Bir ay kadar sonra ekranlar yeniden şenlenecek ve yine dizilerde oynayan ve oynayacak olan oyuncuların haberlerini yoğun bir şekilde bu kanalda izleyebileceksiniz. Özellikle yurt dışında ve yurt içinde dizi meraklıları şimdiden Bilal Özcan TV'yi hem kendileri yazsınlar ajandalarına hem de çevrelerindeki insanlara tavsiye etsinler. Diziler başladığı zaman her bölümü burada konuşacağız, eleştirisini yapacağız ve kimler sevgili olur, kimler ayrılır, onları da konuşacağız. Diziler başladığı zaman neden başrol oyuncular arasında da bir yakınlaşma oluyor özel hayatlarında? %70, %80 bir ilişki başlıyor. Bu sorunun cevabını da yarın tartışalım, olur mu arkadaşlar? Muhtemel başrol oyuncuları üzerinde de konuşalım. Ve her günkü o sorumuzu yine soralım birbirimize, yine tartışalım. Afra ile Mert barışır mı? Bu barışma ne zaman olur? Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Çok ucuz, hayat pahalılığının olmadığı yepyeni güzel günlerin yaşanacağı bir Türkiye'de buluşmak üzere. Sevgiler, görüşmek üzere.